Türkiye bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden modernize edilmiş F-16 avcı bombardıman uçakları isterken, bir yandan da hava savunma sistemini güçlendirme programını akışa uygun şekilde yürütüyor. S-400'lerin ikinci sistemleri anlaşmaya uygun şekilde yola çıkmak üzere. Bu arada Yunanistan'ın Rus sistemi olan S-300'lerle Türk uçaklarına radar kilidi tacizleri devam ediyor. ABD'nin her türlü teknolojik silahla konuşlandığı Yunanistan, iki NATO üyesi ülke. Türkiye, havadan gelecek tehditlere karşı kendisini NATO'nun tehdit olarak gördüğü bir ülke olan Rusya'dan temin edilen hava savunma sistemleriyle korumak zorunda. Büyük bir çelişki ama maalesef böyle. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'nda seferberlik ilan etmesi ve toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak. Bu bir blöf değil diyerek nükleer silah dahil ellerindeki her türlü askeri seçeneği kullanmaktan çekinmeyeceklerini söylemesi bütün dünyada kaygı uyandırdı. Putin bu sözleriyle savaşı ikinci aşamaya taşıdı. İlk şoku atlatan ve yenilmeyen Putin, Ukrayna'da istediği askeri sonuçları da alabilmiş değil. Amerika'nın NATO ve Avrupa Birliği'nin uzun soluklu yıpratma mücadelesine karşı koymaya çalışan Putin'in blöf yapmıyorum sözleri bir başka açıdan bakıldığında elinde çok sayıda gelişmiş silah olmasına rağmen bunları kullanmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atarak savaşı bitirdi. Gerekirse ben de bunları kullanmaktan çekinmem. İnsanlara değil ama denize, çöle atarım ama kullanmaktan çekinmem şeklinde yorumlanabilir. Putin aksi durumda ABD'nin başını çektiği koalisyonun kendisini boğmaya çalıştığını ve coğrafyasını hapsedeceğini yakından biliyor. Stratejik olarak Ukrayna'yı arka bahçesi olarak gören Putin, burada serpme bombardıman, yıkıcı saldırılar yapmadı. Bu yüzden çok asker kaybetti ve savaş uzun sürdü. Daha sürecek gibi duruyor. Sert mukavemetle karşılaşıldığında Rusya süpersonik füzelerini devreye soktu. Ama bu Ukrayna'ya ABD Batı desteğini durdurmadı. Enerji kartı son dönemde gerçekten iş gördü. Küresel iş mücadelesinin sıcak savaşa dönüştüğü ilk saha olan Ukrayna'nın Batı'nın yediği ilk şoktan sonra asıl etkisi Avrupa'nın enerji ithalatına oldu. Batı'nın anında çektiği yaptırım silahına karşı Putin, enerji silahını devreye soktu. Rusya kışa girerken Avrupa'yı kıvrandırmaya başladı. Bununla birlikte küresel bir gıda krizi yaşandı. Avrupa'nın tahıl ambarı Ukrayna'yı sınırlayan Putin, tahıl sevkiyatını Türkiye'nin girişimleriyle öldürmeyecek ancak süründürecek ölçüde yaptırdı. Putin çektiği son nükleer silah kozuyla Rusya'nın hala jeopolitik etkiler üreten küresel bir aktör olduğunu göstermek istiyor. Türkiye'nin de bu krizden kendi ölçeğinde pay alacağını söylemek yanlış olmaz. Rusya, almadan vermeyen bir ülke. Karşılığında bir şeyler istiyor ve isteyecek. Türkiye bir NATO ülkesi olarak bunları karşılayabilir mi emin değilim. 24 Kasım 2015'te Suriye'de sorti yapan Rus uçağının düşürülmesi hadisesinde olduğu gibi Türkiye kendisini hiç istemediği bir sarmalın içinde bulabilir. Rusya asla ülkesini tehdit olarak gören NATO'yu komşu olarak istemiyor. Ve bir NATO üyesi olan Türkiye'yi de Atlantik İttifakı içinde yüksek maliyetli bir aktör olarak konumlandırmak istiyor. Nükleer tehdit dikkatimizi çekiyor. Putin, seferberlik ilanı ve nükleer tehdit değerini bir hayli yükseltmiş oldu. Amerika'nın ve müttefiklerinin bölgede konumlanmasına ve faaliyetlerine baktığımızda aslında adımlarının stratejisine uygun ve kendince haklı olduğu söylenebilir. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve ardından Ukrayna işgalinin NATO'nun operasyonları ve hareket tarzıyla yakından ilgisi var. Zelenski'nin ABD ile iş tutması, Amerika'nın Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerine yaptığı yığınak Rusya'yı harekete geçirdi. ABD bölgede Rusya'yı dengelemek, çevrelemek, bölge ülkeleriyle ittifakını engellemek, nihai olarak da Çin'le mücadelesinin bir parçası olarak tek kuşak tek yol projesini baltalamak istiyor. Amerika, Balkanlarda etkili ve nüfuzlu bir Rusya istemiyor. Karadeniz'de varlığını güçlendirmek, boğazlara alternatif bir ulaştırma yolu açmak isteyen Amerika, ayrıca Doğu Akdeniz'de Suriye üzerinde artan Rusya etki ve nüfusundan, Libya'daki faaliyetlerinden de rahatsız. Türkiye'nin S-400 alımına indirgenen mesele aslında Rusya ile Türkiye arasında ilerleyen ilişkilerden duyulan Atlantik alerjisi. Amerika'nın Orta ve Kuzey Yunanistan'da kurduğu yeni üsler, Balkanlar ve Karadeniz'e yönelik etkisini güçlendirme, bölgedeki askeri varlığını lojistik olarak destekleme amacını taşıyor. Önceki dönemde Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere Macaristan, Slovenya, Polonya ve diğer bölge ülkelerine yapılan sevkiyatlarda Dede Ağaç Limanı'nı yoğun olarak kullanması da bu amacını destekliyor. Girit üssü ise Doğu Akdeniz'deki Rusya askeri varlığını dengeleme ve caydırıcılık sağlamaya dönük kullanılıyor. Boğazlar üzerinde stres giderek artıyor.
Ticaret müzakerelerinde Çin'in iradesini bir türlü kıramayan Amerika, donanmasıyla da Çin'i geriletemedi. Ardından Rusya'nın Ukrayna hamlesi geldi ve bizden uzak coğrafyada olması beklenen küresel güç mücadelesi maalesef hemen yanı başımızda patlayıverdi. Amerika, Rusya-Türkiye ilişkileri nedeniyle bir diğer NATO ülkesi olan Yunanistan'la Türkiye'yi ikame etmeye kalkıştı. Türkiye savaşın hemen başında Karadeniz'e geçişlerde Boğazlar rejimini eksiksiz ve sıkı şekilde uygulayarak insansız hava araçları ve savaş uçakları için hava sahasını kullandırtmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Donanması Karadeniz'de NATO ortak tatbikatlarına orta ve düşük profilde iştirak etti. Bu şekilde savaşın ilk olumsuz etkileri ustaca bertaraf edildi. Türkiye önümüzdeki süreçte dış siyaset, ekonomi, enerji ve askeri açıdan büyük stres altında olacak. Amerika ile birlikte Avrupa Birliği Rusya'ya karşı eş zamanlı yaptırımlar uyguluyor. Türkiye'nin Rusya'dan doğalgaz temin edebilmesi, üzerindeki riski ve stresi azaltmıyor. Çünkü Rusya'nın buna karşılık yüksek maliyetli bazı talepleri olabiliyor. Şimdi askeri olarak da krizin derinleştiği evrede Türkiye'nin Suriye'de ve İsrail'de yaptığı politik düzeltmeleri bu tarafta yapması gerekiyor. Avrupa Birliği ile göçmen krizine şimdi de Rusya ve Yunanistan krizleri eklenmiş durumda. Avrupa Birliği ile süratli şekilde politik düzeltmeye gidilmesi şart. Amerika ve Avrupa Birliği, Rus ödeme sistemi MIR sistemini kullanan Türk bankalarına yaptırım uygulayabileceklerini açıkladı. Avrupa Birliği'nden Türk şirketleri, bankalar ve kişilere yönelik uygulanacak yaptırımların olumsuz etkileri çok derinden hissedilecektir. Cepheleri azaltmak, mücadele sahalarını küçültmek, düşmanları dost safına çekmek, mayınlı alanları temizlemek, riskleri bertaraf etmek. İçinden geçtiğimiz bu sürecin mottosu olmalı. Peki siz yeni projelerimizin yerli ve milli imkanlarla yapılmasını destekliyor musunuz? Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmalı mı? Kıbrıs konusunda neler yapılabilir? Görüşlerinizi bekliyoruz. Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.